Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave, 'cause you are the only one. 'Cause you are the only one. The only one. 'Cause you are the only one. The only Hepinize selamlar dostlar. Ben Ozan Kırşallıoğlu. Yeni bir videoda da karşınızdayım. Bu video geçtiğimiz videomuzun devam niteliğindeki bir videomuz olacak. Biliyorsunuz en son arızalı olan emniyet kemerimizin tamiri üzerinde çalışmıştık. Birçok etken vardı arızalanmasına. Paramparça ettik bildiğiniz gibi, şu şekilde parçaladık. Ekipmanları çıkardık ortaya. Bozuk bir yay, bozuk bir mekanizma, işlevselliğini yitirmiş, ana ve tırnak mekanizması kırılmış bir mekanizma da burada. Bunun tek çözümü yenisiyle değiştirmekti. Yenisi şu anda bulunamıyor. Yetkili servislerde de zaten yok. Tükenmiş durumda, discontinued olmuş durumda. Yardımımıza sevgili dostum Hasan Hoca koştu yine. Sağ olsun. Bugün beklediğimiz paket kargodan geldi. Kendisine çok teşekkür ediyorum buradan. Bizim için gerçekten Türkiye'de bulunmaz bir nimet. Parça konusunda, pürüzlük parçası konusunda inanılmaz bir hazine. Şimdi dostlar bunu bir açalım. Bakalım Hasan Hoca bize ne göndermiş. Hep beraber görelim. Çok güzel ambalaj yapmış, sağ olsun. Dediğim gibi bu parçaları bulmak Türkiye'de hazine. İmkansıza yakın. Oo evet işte. Evet. Evet işte. Birebir aynısı. Ve sağlam. Muhteşem. Çok teşekkür ediyorum Hasan Hocam. Sağ ol, var ol. Şöyle koyayım, yan yana getireyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birebir aynı ünite. Aynısı. Etiketlerine kadar her şeyi şu şekilde aynı. Şimdi bunu biraz temizleyeyim, parlatayım. Daha sonra da emniyet kemeri mekanizmaları üzerine biraz bilgi vereceğim. Honda'da birçok farklı model kullanıldığından ve bunların hiçbirinin birbirine birebir uymadığından bahsetmiştim. Evet, uydurulur ama aynısı, aynı sistemin, yani şunun şu şekilde kullanıldığı başka bir araç yok şu anda. Hep birbiriyle farklı tiplerde kullanmışlar. Farklı ürünler kullanmışlar. Daha sonra da bunun araç üzerine montajını görelim ve videomuzu noktalayalım. Görüşmek üzere. Evet dostlar, tekrar birlikteyiz. En son konumuz biliyorsunuz Honda'da üretilen emniyet kemerleri ve bunların çeşitliliği üzerineydi. Geçtiğimiz dönemde yaşadığım emniyet kemeri sorunundan sonra aynı döneme ait birçok Honda modelinin emniyet kemerini inceledim. Detaylı bir araştırma yaptım. Sağ olsun dostlarım da bana bu araştırmamda çok yardımcı oldular. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Resmen herkes seferber oldu. Ellerinden gelen yardım yaptılar. Sağ olun, var olun hepiniz. Fakat şu gerçeği öğrendim ki dostlar, birbirine çok benzer, hatta aynı dönemin, aynı aracın kemerlerinde bile farklılık olabiliyor. Aynı aracın arka kemer mekanizmasıyla ön kemer mekanizması farklı oluyor. Bağlantı yerlerinden bahsetmiyorum. Bağlantı yerleri zaten farklı ama iç mekanizmada bile farklılıklar var. Bunları da size şöyle özetlemek istiyorum. Mesela şu sevgili dostum Bilal'in benim için bana göndereceği G5 arka emniyet kemeri. Bakın şu üst mekanizma gerçekten aynı gibi duruyor, benziyor ama boyutta farklılık var. İç oranında farklılık var ve de
G4'ün ön koltuk emniyet kemeri şöyle bir tane uzun demirin üzerine oturup sağ sol yapmasını sağlarken, ileri geri hareket yapmasını sağlarken bu sabit şekilde. Çünkü biliyorsunuz arka emniyet kemerleri kayıştan sabitlenmiştir. Öndekiler de koltuğun ileri geri pozisyonuna göre hareket etmek üzere ayarlanmış olduğu için bu da maalesef uyamadı bana. Çok teşekkür ediyorum Bilal'e. Kendisi bunu ücretsiz göndermeyi teklif etti. Tekrardan sağ ol dostum. Fakat başka bir dostumuzun işine yarar ya da ileride başka bir projede işe yarar. Çünkü bana gelse bunu sökmem, bu mekanizmayı ve diğer mekanizmaya uydurmaya çalışmam gerekecekti. Diğer mekanizma da perçinle sabitlendiği için bu işlem gerçekten zordu. Evet, bir başka dostum, bana yardımcı olmaya çalışan bir başka dostum da sevgili Üzeyir. Evet, Üzeyir'in bu 91 akorttan bizim araçlarla biliyorsunuz birçok parçası birebir aynıdır. Bakın görünümde de gerçekten çok benziyor. Hatta her şeyle aynı. Bir de şurada metal yerine üstüne kaplama yapmışlar. İleri geri mekanizma da çok benziyor. Hatta başlık mekanizması da bakın görüyorsunuz. Aynı. Ama fark ne derseniz, farkı hemen size göstereyim. Şu emniyet kemerinin oturduğu başlık kısmı bizim araçta uzun bir kareyken bunda bir yarım daire şeklinde. Bizimkisi daha geniş, bu daha küçük. Oturma problemi yapıyor ve kemer kullanışsız hale geliyor bizim arabada, prioritlerde. Ha olmaz mı? Olur. Şu şekilde olur. Komple bunu kayışıyla beraber alıp şu mekanizmasıyla beraber takarsanız olur ama aracınızın orijinalitesinden vazgeçmiş olacaksınız. Bu da benim gibi aşırı orijinalci ve titiz adamlar için bir sıkıntı kaynağı. Üzeyir'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Kendisi de bana bunu göndermeyi teklif etti. Ama başka bir araçta değerlendirebiliriz. Başka bir projede değerlendirebiliriz. Öncelikle dediğim gibi orijinal olması gerçekten önemliydi benim için. Sizlere sonsuz teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Yine Google'a geçtiğimizde şu şekilde size göstereyim. Honda Seatbelt diye arama yaptığınızda birçok çeşit Honda emniyet kemeri görüyorsunuz. Yani Honda'da bizim yerli araçlarımızdaki gibi bir Şahin emniyet kemerini kalkıp Doğan'da da kullanmak gibi ya da ne bileyim Kartal'da kullanmak gibi ya da kendi aralarında da bunlar değişebilir biliyorsunuz. Birçok modelinde benzer emniyet kemerleri kullanılmıştır. Bir Tempra'da olsun, Tipo'da olsun başka araçların emniyet kemerleri birbirine uyumludur. Bizim Honda'larda bunu bu şekilde yapamıyorsunuz. Her aracı için farklı tip, farklı donanım kullanmış. Bu da çok fazla ürün gamı, ürün çeşitliliği demek. Belki bunu yedek parça departmanını hareketlendirmek için yapmış olabilir. Çünkü aynı tip ürünü üretse birçok araçta aynı ürün olacak. Bakın mesela bizim gibi uğraşan biri daha. Çeşitli şeyler, çeşitli problemler, çeşitli sıkıntılar ara ara özellikle bu yaştaki araçlarda oluyor. Fakat Honda şöyle bir güzellik yapmış ama bunu Avrupa'da ya da diğer bölgelerdeki araçları için uygulamamış sanırım. Bir araştırma yaptım ben bu konuyla ilgili. Ona da şuradan ulaşacağız. Bakın dostlar bu Honda'nın orijinal kullanma kitapçığı. İnternette araştırma yaparken bir bilgiye rastladım. Onu da size şuradan okuyayım. Honda provides a lifetime warranty on seat belts. Yani Honda emniyet kemerleri için ömür boyu garanti veriyor. Honda will repair or replace any seat belt component that fails to function properly during normal use. Yani normal kullanımda arıza veren herhangi bir emniyet kemeri donanımı için bunu değiştiriyor Honda. Ücretsiz olarak değiştiriyor. Güzel bir hizmet. Ben de bunu çok sevinçle karşıladım. Hatta hemen Honda Türkiye'ye aradım. Mesaj yazdım. Sağ olsunlar bana döndüler ama maalesef ülkemizde bu özellik bulunmuyor. Yani Anadolu Honda'da, Honda Türkiye'de bu özellik yok. Sadece Amerika içi araçlarda var. Onu da şuradan okuyayım size bakın. Bu bir Amerikan aracın, Honda'nın kullanma kitapçığı. Bakın şurada US Models demiş. Aynı şeyi yazıyor. Honda provides a lifetime warranty on seatbelts. Yani emniyet kemerlerinde ömür boyu garanti veriyor. Honda will repair or replace any seatbelt component that fails to function properly during normal use. Yani normal kullanım sonucunda oluşacak hasarları Honda karşılıyor ve o emniyet kemerini size ücretsiz olarak değiştiriyor ekipmanını. Please see your Honda warranty information booklet for details. Yani garanti kitabınıza bakın detaylar için demiş. Çok güzel bir özellik ama maalesef bizim ülkemizde yok. Size anlatmak istediğim bölümler bunlardı. Avrupa'da var mı bilemiyorum başka ülkelerde ama şu an bu bizim ülkemizde yok dostlar. Evet. Size
Teorik olarak anlatacaklarım bunlardı dostlar. Gerçekten bu emniyet kemer garanti olayını duyunca çok sevinmiş ve çok şaşırmıştım. Yani 25 yaşındaki bir aracın, hatta 30 yaşındaki bir aracın bile emniyet kemerlerini Honda tarafından karşılanıyor ve bu değiştirilebiliyor. Fakat şöyle de bir gerçek var. Bu parçayı nereden bulacağız da diyebilirsiniz ki ben yetkili servisten bunu sorguladım. Bu parçayı sorguladım. Ellerinde yok. Belçika'daki depodan sorgulanacak ama kayıtlarda bile böyle bir parça numarası gözükmüyor. O da ilginç. Brut gibi bir araba ülkemize girmiş ama kayıtlarda bile gözükmüyor parçası. Birçok parçayı gerçi ben böyle temin ettim. Bulunulmaz denen parçaları bile bu yolla bulduk. Depolarda unutulmuş, kayıtlara geçmemiş parçalar olabiliyor. Belçika'daki depoda oluyor, Japonya'daki depoda oluyor. Oralardan getiriliyor. Güzel bir uygulama ama dediğim gibi sadece Amerika'da var. Ülkemizde yok. Yani emniyet kemerinizin ekipmanında bir şey olursa ya çıkma olarak temin edeceksiniz ya yan sanayi olarak başka bir aracınkini uygulayabilirsiniz kayışlarıyla beraber. O kadar zor bir şey değil. Ha, bu çok büyütülecek bir şey mi diyebilirsiniz. Ben orijinalci bir adam olduğum için büyüttüm. Orijinal ekipmanı bozulmasın istedim. Aracın orijinalliği korunsun istedim. O yüzden bu şekilde bir uygulama yaptım. Orijinalini temin etmeye çalıştım. Güç bela da olsa temin ettim. Hasan Hoca sayesinde teşekkür ediyorum tekrardan. Durum bu dostlar. Emniyet kemerini şimdi aracımızın üzerine monte edelim ve videomuzun diğer bölümüne geçelim. Hepinize tekrardan selamlar dostlar. Aracımızın yanındayız. Şimdi yeni gelen emniyet kemer tutacağımızı aracımıza monte edeceğiz. Bunun için önce koltuğumuzu sökelim. Koltuğumuzu çünkü geçen gün yerine sabitlemiştim. Şimdi tekrar koltuğumuzu dışarı alıp emniyet kemerini takalım. Ardından emniyet kemerli koltuğumuzu tekrar yerine monte edeceğiz ve bu projenin de sonuna geleceğiz. Evet dostlar, koltuğumuzu söktük. Şimdi yeni seatbelt buckle ünitemizi koltuğumuza monte edeceğiz. Bir adet bunun sonunu tutmakta. Orijinal ürün. İşte ben bundan bahsediyordum dostlar. Yerine müthiş bir şekilde oturuyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Gerekeni zaten ürün kendi yapıyor. Ama şimdi yan sanayi bir ürün olsa bu sizi uğraştıracak. Evet dostlar, gerçekten şahane oldu. Şimdi bunu aracın üzerine monte zamanı. Evet dostlar, emniyet kemeri projemiz başarıyla tamamlandı. Şimdi şöyle bir testini yapalım. İşte yolcu tarafı emniyet kemerimiz. Evet, kusursuz. Muhteşem. İşte size bahsettiğim fark dostlar. Akortlarınki uyumuyor derken bunu kastetmiştim. Bakın bizimkisi daha uzun. Akortlarınki daha ince. Honda bu. Her model için farklı tasarımlar yapar. Evet, kesinlikle harika. Artık yeni emniyet kemeri tutacağımızın tadını çıkarabiliriz. Evet dostlar, bir projemizin, bir videomuzun daha sonuna geldik. Mecburi bir onarım çalışması oldu. Tekrardan Hasan Hoca'ya bana yardımları için çok teşekkür ederim. Bu üniteyi bana bulmamı sağladığı için. Orijinal bir parça. Aracımızı orijinalliğini bozmadan onardığımız için gerçekten çok mutluyum. Çok güzel bir çalışma oldu. En azından aracımızdan orijinal bir parça kaybetmedik. Yerine tekrar koyabildik.
Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayalım dostlar. Dediğim gibi bu kanal için çünkü gerçekten çok emek veriyorum. Güzel yerlere gelmesini istiyorum. İnşallah hep beraber güzel şeyler başaracağız. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın.